Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün son videomda da söylediğim gibi Almanya'daki ilk evimizi geziyor olacağız. Evimizin kirası maalesef çok pahalı, başlıkta da gördüğünüz gibi. Bunun nedenlerini videonun sonunda anlatıyor olacağım. Sizi daha fazla bekletmeden hadi videoya geçelim. Biz yaklaşık bir hafta önce eşimle 2 tane bisiklet kiraladık Hamburg'daki ulaşımımızı sağlamak için. Bu yüzden eve geçmeden önce size bisikletlerimizi ve onları nereye bağladığımızı göstermek istiyorum. Burası bizim evimizin önü. Burada tam 4 tane demir var gördüğünüz gibi. Biz de bisikletlerimizi buraya kilitliyoruz. Biz bu bisikletleri Swapfit uygulamasından kiraladık. Gördüğünüz gibi elektrikli bisikletler bunlar. Evimizin önüne güvenli bir şekilde kilitliyoruz ikisini de ve bataryalarını söküp eve götürüyoruz daha güvenli olması için. Hadi şimdi eve geçelim. Burada posta kutumuz var. Almanya'da yaşıyorsanız eğer posta kutunuzu sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü hafta sonları hariç her gün neredeyse posta geliyor. Eve ilk girdiğimiz anda bizi karşılayan şey şöyle bir telefon. Buradan zili çalan kişiyle konuşabiliyorsunuz ve tabii ki kapıyı açabiliyorsunuz. Henüz bunu hiç kullanmadık. Kargocular bir şekilde binaya giriyorlar. Nasıl girdiklerini bilmiyoruz ama en azından giriyorlar. Sonrasında burada ayakkabılar, terlikler, az önce gösterdiğim bisikletlerimizin bataryaları ve bataryaların şarj aletleri de en aşağıda. Burada en sık kullandığımız çantalar ve şapkalar var. Burada da tabii ki montlarımız var. Mayıs ayında da maalesef mont giyiyoruz. Hava çok soğuk çünkü. Girişte yine ilk kapı olarak bizi banyo karşılıyor. İsterseniz banyoya girelim. Banyomuz bu şekilde küçük. Gördüğünüz gibi evde her şey var. Bunlar evde halihazırda var olan şeyler. Biz bunları almadık. Şöyle küçük bir duşakabinimiz var. Kapıları bu şekilde kapanıyor. Burada da çamaşır makinemiz var. Üstten açmalı çamaşır makinesini de ilk defa kullanıyorum ama normalinden hiçbir farkı yokmuş. Hatta biraz daha kolay diyebilirim çünkü burada bir alan yok. O yüzden ev sahibi buraya üstten açılır çamaşır makinesi koyarak çok mantıklı bir hareket yapmış. Burada makyaj malzemeleri, parfüm vesaire konacak bir sürü rafımız var. Şurada yerleri silmek için viladamız, tuvalet kağıdı, banyoda havalandırmamız olmadığı için dehydrator denilen bir makine. Bu da banyodaki nemin kurumasını sağlıyor. Burada klozet de dahil olmak üzere her şeyin kapağı çok sessiz kapanıyor. Siz hızlı bile kapatsanız, vurarak bile kapatsanız kendiliğinden yavaşlıyor ve sessizce kapanıyor ki komşular rahatsız olmasın. Şimdi diğer odalara geçebiliriz. Yatak odasına geçmeden önce bizi şöyle uzun bir dolap karşılıyor. Dolaplar bu şekilde açılıyor, kulpu yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi yavaş kapanıyor. Şöyle ittirince de tamamen kapanmış oluyor. Burada yine ev sahibinin kiracılarına özel hazırladığı nevresim takımları, yorgan, yastık vesaire vardı ve askılıklar falan da vardı. Biz hepsini kullanıyoruz şu anda. Şimdi isterseniz yatak odamıza geçelim. Yatak odamızın şöyle sürgülü bir kapısı var. Maalesef yatak odamızda çok fazla bir şey yok çünkü küçük bir oda. Ama yatağımız oldukça geniş. Gördüğünüz gibi bir tane yatak var. Şurada şöyle bir askılık var. Rafları olan. Sonrasında yine şurada bir askılık var. Burada raf gibi bir şey var. Buraya işte gece susarsak diye su koyuyoruz. İşte eşimin deodorantı var. Burada bir de az önce gösterdiğim yerde olmak üzere 2 tane gece lambamız var. Bu gece lambalarını kullanıyoruz geceleri. Çünkü bu ev zemin katta olduğu için bütün camlarda panjur var. Bu panjurları kapattığımız zaman oda tamamen zifiri karanlık oluyor. Bu da çok hoşumuza gitmiyor. O yüzden bu gece lambalarını kullanıyoruz. Şöyle bir rafımız var. Burada da küçük tablolar var. Onun dışında bu odada başka bir şey yok ama size panjurların nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Burada ışığın açıp kapatma tuşu var. Üstünde de panjurun tuşu var. Gösterelim nasıl kapandığını. Bu arada panjurlar kapanınca kilitleniyor. Çünkü dediğim gibi zemin kattayız ve güvenli olması açısından böyle bir önlem almışlar. Şimdi istiyorsanız diğer odaya geçelim.
Zaten 2 tane odamız var. Evde en çok göreceğiniz şey tablo. Her yerde çeşit çeşit değişik tablolar var. Bu da koridordaki tablomuz. Salona ilk girdiğinizde sizi karşılayan şey bir sürü çekmeceden oluşan bir dolap. Bu evde depolama konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz çünkü çok fazla depolama alanı var. Hatta dolduramıyoruz bile çünkü zaten yeni geldik ve pek eşyamız da yok. Burada yine yatak odasında gösterdiğim gibi panjurları kontrol etmek için bir panel var. Bunu bu şekilde alıp istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şu tuş ile hepsini kontrol ediyorsunuz. Bununla da bireysel olarak camları kontrol ediyorsunuz. Burada evin kirasına dahil olan internetimiz yani modemimiz var. Burada akıllı bir televizyonumuz var. Burada ise kitap okumak için veya oturup kahve içmek için, camdan dışarıyı seyretmek için bir sandalye var. Hemen arkasında da sarı ışıklı bir lambamız var. Burası ise gördüğünüz gibi kocaman bir cam. Buradan sürekli dışarıyı seyrediyoruz. Zaten hikayelerimde de falan görüyorsanız buradan yağmur falan yağdığı zaman çok video paylaşıyorum. Benim Türkiye'deyken en çok istediğim şeylerden birisi camdan dışarı baktığım zaman bir sürü ağaç ve yeşillik görmekti. Burada ona kavuştum çok şükür. Burada şöyle küçük bir sehpamız var. Bu evin ısıtması şu şekilde ayarlanıyor. Bunu 3'e getirdiğiniz zaman ev soğuk oluyor, yanmıyor. 4'ün üstüne çıkardığınız zaman ev çok sıcak oluyor. Bir vantilatörümüz var. Ne zaman kullanırız bilmiyorum ama umarım bir gün kullanırız bunu. Burada camlı raflarımız var. Üstünde birkaç tane süs var. Şunlar Kinder sürpriz yumurtalardan çıktı. Bunların fiyatı burada çok ucuz. 1,5 euro gibi bir şey. Bunlardan ileride bol bol alıp raflara dizmeyi düşünüyoruz. Burada da çamaşır askılığımız var. Türkiye'dekilerden farklı ya da benim kullandığımdan farklı. Burada da balkon kapısı mı denir artık, öyle bir kapımız var. Her camda ve bu kapıda şöyle bir kilit sistemi var. Şu şekilde açılıyor. Hatta ben size kapıyı açayım, eşim size dışarıyı göstersin. Burada da hem merdiven hem de sehpa olarak kullanabileceğimiz bir eşya var. Burada ise çöp kutularımız var, ayrıştırılmış. Almanya'da herkesin şikayetçi olduğu bir konu var. O da çöp ayrıştırmak. Geldiğimizden beri aslında biz çok zorluk çekmiyoruz bu konuda. Çünkü nereye atacağımızı bilmediğimiz her çöpü ya ChatGPT'ye ya da Gemini'ye soruyoruz. O söylüyor. O şekilde atıyoruz. Ve şimdiye kadar da ceza yemedik. Umarım yemeyiz. Mesela bu geri dönüştürülemeyen çöplerin olduğu bölüm. Bu plastiklerin olduğu, bu kağıt, karton, şu küçük olan da organik çöpleri attığımız çöp kutusu. Evimizin son bölümü olarak bizi şöyle bir mutfak karşılıyor. Gördüğünüz gibi mutfağımız da küçük. Ama bence çok kullanışlı bir şekilde tasarlanmış. Burada kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, çay makinesi, bunlar dediğim gibi hep evde olan şeylerdi. Burada elektrikli ocağımız, burada bulaşık makinemiz, burada buzdolabımız, burada mikrodalga olarak da kullanılabilen bir fırınımız var. Bu dolaplarda da tabak çanak var. Tabak çanakları biz almadık, evde vardı zaten. Burada da kaşık, çatal vesaire var ve biraz erzak var. Mutfakta bu kadardı. Son olarak çok küçük bir alanımız kaldı. Burada böyle bir masamız var. Hem yemek yediğimiz hem Almanca çalıştığımız. Burada da televizyon izlerken oturduğumuz koltuk var. Bu arada beni önceden tanıyanlar bilir ki benim Türkiye'de çok güzel bir oyun setup'ım vardı. Tabii ki buraya gelirken onu sattım ve bir laptop aldım. Burada da şu an sadece elimde bir laptop var ama uzun da sürse burada da bir setup topluyor olacağım ve onun da videosu gelecek. Beklemede kalın. Şimdi de gelin size bu ev neden bu kadar pahalı, biz bu evi nasıl tuttuk ve daha uyguna tutulabilir miydi, bunları anlatayım. Önce size şundan bahsetmek istiyorum. Almanya'da ev tutmak gerçekten zor. Bunu diğer videolarda da kesin duymuşsunuzdur zaten. Almanya'ya gelmeden ev tutmak daha da zor. Ancak Wunderflats ve Airbnb gibi sitelerden geçici ve eşyalı evleri tutabilirsiniz. Biz mesela bu evi Wunderflats sitesinden tuttuk.
Bu sitelerdeki evler eşyalı ve geçici olduğu için oldukça fiyatı yüksek oluyor. Ancak bu sitelerdeki evlerden anmeldung yapabiliyorsunuz ve bu da gerekli bir şey burada. Bu sitelerden ev tutmak aslında kolay. Bizim için biraz zor oldu. Şöyle zor oldu. Biz yaklaşık 10-15 tane eve başvurduk. Sadece bir tanesi geri dönüş yaptı. O da bu evdi ve şansımıza da Türk bir ev sahibi denk geldi bize. Bu evin neden bu kadar pahalı olduğuna gelirsek eğer, dediğim gibi bu ev eşyalı ve geçici bir ev. Çok merkezi bir konumda ve 2 odalı. 2 odalı olduğu zaman zaten fiyatlar 1500 Euro'dan başlıyor. Eğer siz de Almanya'ya yeni gelecekseniz ve sizin de ev tutmanız gerekiyorsa size Wunderflat sitesini tavsiye ederim. Airbnb'de de bu tarz evler var ama Airbnb ile ilgili çok bilgim yok. Daha çok Wunderflat'ta deneyimim var. O yüzden onu tavsiye ediyorum. Ayrıca Wunderflat'ın verdiği kira sözleşmesi her yerde geçerli oluyor. Bizim vizemizin onaylanabilmesi için kısa sürede ev tutmamız gerekiyordu ve okuluma da yakın olması gerekiyordu. Bildiğiniz gibi ben yüksek lisans yapıyorum burada. Bu yüzden merkezi konumda bir ev seçtik. Siz eğer merkeze biraz daha uzak evler seçerseniz ve tek odalı evler seçerseniz fiyatlar daha da düşecektir. Zaten Almanya'ya ilk geldiğinizde bu evlerde kaldıktan sonra kendinize eşyasız bir ev bulabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara bırakın ve videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.